Ramazan bayramı ya da şeker bayramı, İslam aleminde oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından 3 gün boyunca kutlanan dini bir bayram. Hicri takvime göre 10. ay olan Şevval ayının ilk 3 gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan Arife'dir. Ramazan bayramında müminler bir önceki ayı ibadetle geçirmenin ve Allah'ın rahmetine nail olma ümidinin sevincini taşırlar. Gelin Ramazan bayramını daha yakından inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan bayramı aynı günlere tekabül eder. İslam dininde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır. Arapçada İdül Fıtır ve İdül Adha şeklinde adlandırılan her iki bayramda hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Esasen Ramazan orucu ilk defa bu yıl farz kılınmış. Bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın Şevval ilk 3 gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Ramazan bayramı veya bayramdan önce fıtır sadakası verildiği için fıtır bayramı denilmiştir. Türkiye'de bazı çevrelerde muhtemelen bayramda şeker, lokum veya tatlı ikramı şeklinde öteden beri var olan gelenekten dolayı buna şeker bayramı da denilmektedir. Ancak Hazreti Peygamber'in uygun olmayan bazı isimleri değiştirmesi ve özellikle dini terim ve kavramların muhafazası konusunda hassasiyet göstermesi, bu şekilde bir adlandırmanın doğru olmayacağını göstermektedir. Ramazan bayramı, bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan ramat, kuru sıcak kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır. Şeker bayramı, bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan İd-i Fıtır isminden Türkçeleştirilmiştir. İd bayram demektir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutmayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu şükür kelimesi zamanla şekere dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise şeker bayramı adı Ramazan bayramında hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır. Ramazan bayramı ve şeker bayramı adlandırmaları Türkiye'de politik zemine kaymış bir tartışma konusudur. Ramazan bayramı adını savunanlar, şeker bayramı adını bayramın dini vurgusundan uzak durduğu gerekçesiyle tercih etmezler. Şeker ifadesini savunanlar ise bu ismin dayatılarak değil tarihi adlardan evrilerek günümüze geldiğini, bayramın Ramazan ayında değil Şevval ayında başladığını söyleyerek Ramazan adını dindarlaşmaya yönelik bir dayatma olarak görür. Ayrıca Ramazan bayramı ve Kurban bayramının İslam toplumunun eski dönemlerin izlerinden arınması ve müstakil bir kimliğe bürünmesinde de rol oynadığını söylemek gerekir. Nitekim Medine'ye hicret ettikten sonra burası sakinlerinin İran'dan alınma Nevruz ve Mihrican bayramlarını kutladıklarını gören Hazreti Peygamber, Allah sizin için o 2 günü daha hayırlı 2 günle, Ramazan ve Kurban bayramlarıyla değiştirmiştir. Mealindeki hadisiyle İran menşeili bu 2 bayramın kutlanmasını yasaklamıştır. Ramazan bayramı, hicretin 2. yılından sonra kutlanmaya başlandı. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından düzenlendi. İlk Ramazan bayramı ile ilgili işlemler de onun tarafından yapıldı. Ramazan bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan bayramının ilk günü aynı zamanda Şevval ayının 1. günüdür ve bu günde oruç tutulmaz. Ramazan bayramının ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını genellikle erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca Müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir. Bugünümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır. Mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başlandığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte Kurban bayramına ait Arefe gününün ayrı bir fazileti vardır. Çünkü haccın en önemli rüknünü oluşturan vakfe bugün de yapılmaktadır. Bir hadiste de bayram gecelerini ihya etmenin ayrı bir fazileti olduğunu ifade etmiştir. Müslümanlar bugünlerde birbirlerini ziyaret eder, bayramlaşır, yer, içer ve meşru bir şekilde eğlenerek günlerini neşe ile geçirmeye çalışırlar. Hazreti Peygamber, Arefe günü, Kurban günü ve Teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir buyurmuştur. Bu sebeple Ramazan bayramının ilk günü, Kurban bayramında da 4 gün oruç tutmak Hanefilere göre tahrimen mekruh, Şafii ve Hanbelilere göre haram kabul edilmiştir. Bu konuda Şafii ve Hanbelilerin görüşünü paylaşan Malikiler ise Kurban bayramının 4. gününde oruç tutmayı haram değil mekruh saymışlardır.
tebrik şekli olarak da ashabın birbiriyle karşılaştıklarında Allah bizden de sizden de kabul etsin dedikleri rivayet edilir. Bayram günlerinde İslami ölçüler içinde eğlenilmesi ve bazı oyunların oynanması caizdir. Bir bayram günü Hazreti Ayşe ile birlikte bulunan Hazreti Peygamber'in yanında Boğaz Harbi'ne ait ezgiler söyleyen iki kız çocuğuna müdahale etmek isteyen Hazreti Ebubekir'e Resulullah'ın her milletin bayramı vardır, bu da bizim bayramımız dediği, yine bayram günü mescitte mızrak kalkan oyunu oynayanları seyretmek isteyen Hazreti Ayşe'ye yardımcı olarak onunla beraber seyrettiği bilinmektedir. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahat vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar Ramazan bayramında ikinci gün, Kurban bayramında ikinci ve üçüncü günde kılabilirler. İslam alimlerinin ittifakına göre kadınlar cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler. Bununla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir. Bu itibarla kadınlar şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler. Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi el verdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler. Zekat, İslam'ın 5 şartından biridir. Terim olarak şeriatta asli ihtiyaçlar dışında nisap miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslümanın bu zenginliği üzerinden bir tam yıl geçtiğinde dini yükümlülük gereği zekat olarak vermesi gereken miktarın adıdır. İslam ülkelerinde Arefe günü ve Ramazan bayramını kapsayan günler resmi tatil ilan edilir. Diğer günlerde farklı uygulamalar olmakla birlikte batıdaki bazı büyük firma ve devlet kurumları Müslüman çalışanlarına bayram izni verir. Arife, herhangi bir dini bayramdan önceki gün. Arife günü aslen Hicri kameri Zilhicce ayının 9. günüdür ve bugün Kurban Bayramı'ndan önceki terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan bayramı içinde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır. Türk geleneğinde de Ramazan ve Kurban bayramları çok önemli kabul edildiğinden bunlar her kesimde yerleşmiş ve tören halini almış bir şekilde kutlanırdı. Bayram törenleri bayram sabahı camilerde veya musalla denilen açık alanlarda kılınan namazlardan sonra başlardı. Küçükler büyüklerin elini öper, büyükler yakınlarına ve çocuklarına hediyeler dağıtır, kapıya bayramlaşmaya gelen bekçi, çöpçü, tulumbacı, davulcu gibi hizmetlilere bayram bahşişi verilirdi. Memurlar da amirlerinin evine bayram ziyaretine giderlerdi. Bu çok masraflı olan bayram ziyaretleri Osmanlılar'da 1845'ten sonra resmen kaldırılmış, memurların çalıştıkları yerlerde bayramlaşmaları ve amirlerinin evlerine gitmemeleri bir kararname ile hükme bağlanmıştır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.